Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz yine bir tarla fiyatlaması üzerine olacak. Bize müşterimizin göndermiş olduğu, ekranda görmüş olduğunuz Çanakkale Biga İlyasalan köyündeki 0'a 309 parsel 2283 metrekare, metrekaresi 252 TL'den bir yer gönderilmiş. Bu yer alıma uygun mu, değil mi? Bu parayı eder mi, etmez mi? Biz bu parayı buraya alsak gelecekteki durumu ne olur? Ben buradan 3-5 senelik bir zaman içerisinde para kazanabilir miyim? Mantığıyla bir alım yapacak müşterimizin bize sormuş olduğu yerin fiyat değerlemesini yapacağız. Öncelikli olarak bize verilen ada parsel bilgisi ışığında takvis üzerinden yerine gidiyoruz. Parselimizi buluyoruz. Bu parselimizin Google'daki haline de bakmamız icap ediyor. Bu parselimizi Google'a aktararak eğim durumunu öğreneceğiz. Biliyorsunuz tarlalarda en önemli etkenlerden bir tanesi arazinin eğimi. Ekilebilir, dikilebilir olması. Mevcut fiiliyatta kullanabiliyoruz mu, kullanamıyoruz mu? Bakın burada aslında bir tepe yüzeyinde olduğunu görüyorum. Burada ana yol var. Burada yine tali bir yollarımız mevcut. Arazi eğim olarak da uçlarını gezebiliriz arkadaşlar. 216, 217, 213, 212. Dolayısıyla bizim arazimiz sola doğru hafif eğimli bir konumda düz denebilecek bir nitelikte arkadaşlar. Şimdi bunu gördük. Bundan sonraki süreçte biz buranın fiyat kıstaslarına bir bakalım. Etrafındaki komşu parsellerin durumu nedir? Gördüğünüz gibi parselimize bir sorgulamaya aldığımız zaman bölgedeki metrekare fiyatlarına bakıyorum. Bize 252 liradan gelmişti. 217 lira, 200 lira, 227 lira, 246 lira, 397 lira fiyat verilmiş. 225 lira, 170 lira fiyat verilmiş. 390 lira fiyat verilmiş. 240 lira fiyat verilmiş arkadaşlar. Yani buraya baktığımız zaman hızlı satış fiyatı 250 lira, tok satış 300 lira fiyat verilmiş. Bu kısım 200 lira civarlarında, bu kısımda 350 lira, 390 lira civarlarında görünüyor. Ben buranın ilanlarına bakabilirim. Sahibinden.com üzerinden araştırma yapabiliriz. Sahibinden.com'u niye tercih ediyorum arkadaşlar? Çünkü o bölgede en çok ilan sahibinden.com sitesi üzerinden bulunacağız. Biz de bunu kullanıyoruz. Tabii burada bir bakmamız gereken nokta daha var tarlalar için. Kadastro yolu olup olmadığı durumu. Bununla da ilgili biliyorsunuz komşu parsellerini açıyorduk. Komşu parsellerini açtığımızda bir boşluk yoksa buranın kadastro yolu yok diyorduk. Kadastro yolu olmaması bu parsele ulaşım yapamayacağımız anlama gelmez arkadaşlar. Bakın buradaki mevcut yol üzerinden fiili bir yol açılmış bu şekilde. Buradan biz parselimize ulaşabiliriz ya da buradaki yol üzerinden yine burada gördüğünüz gibi sanki bir fiili yol var. Az da olsa kullanılıyor. Dolayısıyla buraya her şekilde ulaşma noktasında ulaşabiliyoruz. Fakat resmi bir kadastro yolu olsun dersek, şurasının bir kadastro yolu olduğu net bir şekilde görünüyor. Bunu buradan da işte diğer parseli açıp buranın gerçekten kadastro yolu olup olmadığını da bu şekilde tespit edebiliriz. Şimdi bu parselimize biz yol alamaz mıyız arkadaşlar? Alabiliriz. Burada geçit hakkı dediğimiz bir olay var. Bahsedeceğiz bununla ilgili zaten. Bu geçit hakkı dediğimizde biz kadastro müdürlüğüne müracaat ettiğimizde arkadaşlar buradan yani bu tarlaya zarar vermeyecek şekilde, sıkıntı olmayacak şekilde şu ucundan 3 metre genişliğinde bir yol direkt açılabilir. Veyahut da şuradan daha kısa bir yol var. Buraya nazaran daha kısa bir yol var. Buradaki de kadastro yolu arkadaşlar. Yine bunu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bir kadastro yolu var burada. Bu kadastro yolundan da bu tarlanın ucundan da hemen şu kenar kısımdan tarla sınırından bu tarlaya da çok fazla zarar vermeyecek şekilde hemen geçit hakkıyla kadastro yolunu da almış olabilir. Burada önemli olan şey geçit hakkının parsele işlenmesi arkadaşlar. Geçit hakkı parsele işlenirse bu parsel el değiştirse bile bu geçit hakkı daim olur. Eğer şahsın adına alınırsa bu parsel şahıs tarafından satılırsa o geçit hakkını tekrar almanız icap edecek arkadaşlar. Bir de geçit hakkı ile alakalı illa
mahkeme açmamız gerekmiyor. Öncelikli olarak 308 ve 310 nolu parselden de muvaffakat isteyerek geçit hakkı tesisinde yapabiliriz. Tabii geçit hakkındaki önemli olan şey 3 metreden fazla yol olmayacak. Sadece uzunluk neyse buradan giden metrekarenin fiyatının da bedelinin de buradaki parsel sahibine ödenmesi. Buradan aldıysak buraya, buradan aldıysak yolu buraya 308 nolu parsele bu ödemeyi yapmak suretiyle önce rızayen yapamıyorsak da mahkemeyle de bu işin çözümünü yapabiliriz. Yani ben geçit hakkı istiyorum dediğimde rızayen anlaşamadığımda mahkemeye bu durumu sirayet ettirdiğim zaman mahkeme kadastro müdürlüğünden bir bilirkişi marifetiyle en uygun, en kısa vadede zarar vermeyecek şekilde diğer parsellere yola nasıl ulaşıyorsa öyle bir kroki hazırlanır. O krokide yolun metrekaresi vesaire her şey verilir. Ona istinaden de bir bedel belirlenir. Belirlenen bedel de hangi parselden geçit hakkı alınıyorsa onun adına yatırılmak suretiyle geçit hakkı tesis edilmiş olur. Önemli olan şey geçit hakkının parselin lehine koyulması. Çünkü parselin lehine olursa bu parsel el değiştirse bile o geçit hakkı daim olarak orada kalacak. Şahıs adına olursa geçit hakkı şahısla beraber bitiyor. Şahıs sattığı anda diğer şahsın tekrardan o geçit hakkını tesis etmek için aynı işlemleri bir daha yapması icap edecek. Buranın kadastro yolu olmadığını da gördüm. Dolayısıyla benim inceleyeceğim parsellerde de kadastro yolumuz var mı yok mu? Diğer parsellerin ona göre durumuna bakacağız. Yani ben tarla kıyaslaması yaparken kadastro yolu olan bir arsanın fiyatı örnek veriyorum 10 liraysa benim yeni değerlediğim yerin fiyatı 8 liradır, 9 liradır diye bileceğim. Bu ilanlara şimdi bakalım arkadaşlar, inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada Kroki'de net bir şekilde zaten kadastro yolu olduğu, hatta kadastro yoluna köşe başı bir parsel olduğu görünüyor. Buranın metrekaresi 375 liraymış. Şimdi bu ilk gördüğüm ilandan ben şunu anlayabiliyorum. Burası 375 lira ve köşe başı bir parsel olması hasebiyle benim parselim aslında buna nazaran baktığımda 300 liralar civarlarında, 250 lira civarlarında, 300 lira civarlarında olabilir diyorum. Yine tabii bununla bitirmiyoruz olayı. Diğer parselleri de inceleyeceğiz. Bu parselimizin arazi eğimine de bakabiliriz. Çünkü ada parsel bilgileri verilmiş. 0'a 61 parselmiş. Bunu da eğim bilgisi için atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arazide hafif eğimli, kod farkına buradan bakabiliriz. 174 metreymiş burası. 174, 173, 166, 168, 170. Yani arazi sol tarafa, batı yönüne doğru biraz eğimli olduğu görülüyor. Bizim parselimize nazaran bir tık daha eğimli fakat kadastro yoluna köşe başı bir parsel. Buradaki kadastro yolu da her ne kadar kadastro yolu da bulunmuş olsa da arkadaşlar arazideki fiili durumuna baktığımızda çok aktif olarak kullanılan bir yol değil. Görünen o. Yani kadastro yolu olabilir, fiili yol olmayabilir. Bazı yerlerde de kadastro yolu olmayabilir. Buradaki görmüş olduğunuz gibi fiili bir yol olabilir. Şimdi bunu da inceledikten sonra diğer parsellerimize biraz bakalım. Bilgi topluyoruz arkadaşlar. Ada parsel bilgisi buranın metrekaresine 2900 lira demiş. Biraz sanki uçmuş gibi. Niye böyle bir şey kullanmış? Tapu alanı 1800 metre. Parsel 978. Bakalım hangi İlyas Alanköy yine? 978 parsel. Bu niye bu kadar yüksek fiyat vermiş? Evet. Köy yerleşkesinin içinde olduğu için bu yüksek fiyat vermiş arkadaşlar. Muhtemelen bu köy yerleşke alanı içerisinde kaldığı için yapılaşma şartlarına haizdir. Yapılaşma şartlarına haiz olduğundan dolayı da böyle bir yüksek fiyat verilmiş. Yine bunun kadastro yol durumunu da kontrol edelim. Bakalım buradan da gidebiliriz biz. Bir tarlayı fiyatını belirlerken bakın buradan bir kadastro yolu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İşte bu mevcuttaki bu kadastro yoluyla da aslında bu parselin şu anda yapılaşma izni vardır arkadaşlar. Hiç köy yerleşkesi içerisinde kaldığı için üzerine yapı yapılabilir. O köydeki yapılaşma şartları neyse ona uygun olarak bir ev yapabiliriz buraya. Yerleşkeye yakın altyapı hizmetlerinden faydalanır. Daha çok tercih edilir. Hafta sonlarında vesairede gidip kalmaya uygun. İşte orada bir ev yaptığınızda da ailenizi orada güvenle bırakıp gidebilirsiniz. Bir dağ başına nazaran yapacağınız eve göre biraz daha bir tık daha kıymetli ve değerli. Şimdi bu parselin de fiyatı 3000 lira metrekaresine vermiş.
yine bana biraz yüksek geldi ama bunu da şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir tarlayla imarlı bir alan arasındaki fiyat kıstasını yaparken buradaki metrekare fiyatının dörtte biri, yani yapılaşma içerisine girmiş imarlı bir hal varsa onun dörtte biri şeklinde imarsız olan yerlere, imara yakın olan yerlere biz fiyat veriyorduk, hatırlarsınız. Daha önceki videolarımızda tarlaların fiyatını hesaplama, emsal kıyaslama yönteminde anlatmıştık bunu. Dileyen o videomuzu izleyebilir. Bu şekilde de burası 3.000 lira ise, yani bu bölgedeki yakın yerlerin tarla metrekarelerinde 700 lira, 750 lira edebileceği noktasına kanaatine varırım, ama buna nazaran benim yerlerim köy yerleşkesinin biraz daha dışında, burayla çok fazla emsal alabileceğim bir durum değil. Bakın, burada bir ince nüans var. Aslında benim tarlam burada. Buradaki tarlama nazaran buraya göstermiş, ama bu köy yerleşkesinin içerisinde olan bir yer. Merak ettiğim için burayı da bir kontrol edelim arkadaşlar. Bakalım burada neler var. Bakın, burada %80 deniz manzaralı bir yer demiş. Bakın, 3.000 liraydı o ilan, bu 2.000 lira. Yani bu 2.000 üzerinden gidersek tarlalar yakın civarda 500 lira etmesi gerekir diyebiliriz. Bu da aynıdır muhtemelen. Bunun ada parseline bakalım. 1155 parselmiş. Bizim parselimiz buraydı. Bu parsel de burada. Bu 3.000 lira fiyatı bir tık yüksek olduğunu hissetmiştim zaten. Bu da onun ispatı, delili olmuş oldu. Yine benzer şekilde bakalım, buna bir yapılaşma şartı vesaire vermişler mi? Burada herhangi bir şey söylemiş mi? %80 imarlı demişler arkadaşlar. İmar durumu alınmış. Yani bu %80 imarlı ise muhtemelen bizim şu diğer parselimizde, bu parselimizde %80 imarlıdır. Bununla hemen hemen aynı yapılaşma şartlarına, hemen hemen demeyelim, aynı yapılaşma şartlarına haizdir. Bakalım bu ne demiş? Kaç metreymiş? Bakın, burada metrekaresi 327 lira. Bu da 308 parselmiş. Bakalım bu neresiymiş? Evet, bizim parselimizin sırtı arkadaşlar. Yani köy yerleşkesinin içerisinde göstermiş ama köy yerleşkesiyle hiç alakası yok. 570 liraya bir yer var. Bu da 309 parselmiş arkadaşlar. O da bizim parselimizin ilanını bulmuş olduk bu arada. İncelediğimiz ilanı şu idi. 309 parsel, onu bulduk. O da köy yerleşkesinde gösteriliyor. Bir yanıltma var burada. Evet, 656 metrekare bir yer. 1098 parsel, ona bakalım. Bu neredeymiş? Bu da köy yerleşkesinin içerisinde. Biraz kullanım durumu olarak arkadaşlar şekilsiz bir parsel. Bakın, nitelik kısmı zaten avlulu ahşap samanlık olarak geçmiş. 656 metrekare. Yani burada da bir ev yapılabilir mi? Yapılabilir. Şartları sağlandığı zaman. Fakat burada yeri gelmişken söyleyelim. Bakın, bunlar yapılaşma ve kullanma noktasında çok ideal parseller. Kadastro parselleri olarak. Fakat burası ince uzun olduğu için burada koyacağımız evi, örnek veriyorum, şu iki parselde buraya da koyabilirim, buraya da koyabilirim. Burada işte bu köşeye de çekme mesafesine uygun olarak yerleştirebilirim. Burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. İstersem ortaya yaparım, etrafını bahçe yaparım. Ama burada sınırlarım biraz daha kısıtlanıyor. Yani ben evi buraya yapayım dediğim zaman yeni yapılaşma şartlarında böyle birebir sıfıra sıfır dayama imkanım olmayacak. O yüzden evi biraz mesela geriye doğru çekmek zorunda kalacağım. Belki de evi istediğim gibi kare tarzında değil de biraz daha dikdörtgen tarzında yapmam icap edecek. Bir tarlanın şekline, şemaline göre de fiyatını belirlememiz gerektiğini de burada belirtmiş olalım. Sonuçta eğitim amaçlı çekmiş olduğumuz bu videolar, hem bir yer incelemesi yaparken bu da karşımıza çıktığında bunu da belirtmiş olalım. Yani buradaki ince uzun parsel, örnek veriyorum, 2 liraysa, bu da 2 liraysa, ben zaten merkeze yakınlık olarak bunu tercih ederim. Bir de şekil düzgünlüğü olarak bunu tercih ederim. Burada mesela bir parsel bakalım. Biz örnek numune anlamında. Evet. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı mesafede, merhalede, bu parsel mi bu parsel mi dediğimizde genelde psikolojik olarak arkadaşlar ve yapı şartları, yapılaşma şartları olarak bu parsel buna nazaran tercih edilecektir. Dolayısıyla bu 2 liraysa buna da 1900-1800 lira gibi bir fiyat biçebilirim. Şimdi konumuza dönecek olursak, yine o bölgeden bakalım. Bir parselde açtığımızda bu parsel neresiymiş arkadaşlar? 3 parsel demiş. Bakalım o neresiymiş?
Sahibinden.com'daki verilen lokasyonlar farklı çıkıyor dikkat ettiğiniz gibi. Bakın bu da bizim parsellerimizle kıyaslamaya alınabilecek bir parsel. Şimdi köy yerleşkesinde ben şunu gördüm. Bu bölgede İlyasalan köyünde demek ki metrekaresi 2000 liraya satılıyormuş parseller aşağı yukarı. Bunun işte pazarlık payını vesairini düşündüğünüzde buna göre imara yakın yerler ya da imardan bir tık daha uzaktaki yerlerde işte burada imar parselinin dörtte bir fiyatı 500 lira desem buraya doğru geldikçe işte 300-350 lira, 200 lira, 250 lira gibi rakamlara düşmesi çok mantıklı, çok normal olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu parselimizi gördük. Bu parselimiz de bizim kıstası alabileceğimiz bir parsel. Köy yerleşkesine daha yakın ana yola cephe bir parsel. Köyden gelen köy yoluna, kadastro yoluna cephe bir parsel. Eğim durumuna bakalım. Eğim durumuna baktığımızda 189 metreymiş bu uç. 88, 86 aşağıya doğru gidiyor. 183, 180, 177. 169. Evet, bu da sol tarafa yine eğimli bir arazi arkadaşlar. Batıya doğru eğimi olan bir parsel. Burada batı doğu kısmında da arkadaşlar şunu söyleyelim. Tarlaları kıyaslarken bütün haritalar ilk açıldığında arkadaşlar kuzeyi gösterir. Bununla da ilgili bir videomuz var. O videoyu kanalımdan izleyebilirler. Bununla da ilgili burada kuzey oku bakın. Kuzey burada. Ben bu haritaya baktığım zaman kuzey oku daima aslında yukarıyı gösterir. Fakat Google'da bu dönüyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Hani arazi batıya mı eğimli, doğuya mı eğimli noktasında bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu parselle de ilgili eğimi hemen hemen aynı. Çok fazla bir eğim yok. Düz bir arazi formunda diyebiliriz. Yani bizim tarlamıza kıstas olabilecek nitelikte. Bunun fiyat durumuna da baktığımızda bunun da metrekaresi 234 lira imiş. Şimdi bu bizim için önemli oldu. Niye önemli oldu? Bizim buradaki yerimize kadastro yolu yok. 252 lira metrekare fiyat veriliyor. Buradaki yerimiz kadastro yoluna cephe. Eğimi hemen hemen aynı. Belki bir tık daha yukarı olsa da kullanıma engel mani bir durum yok. Köy yerleşkesine daha yakın. Bundan dolayı 234 lira metrekare fiyatı pazarlıksız fiyat arkadaşlar. Bu 200 lira gibi bir fiyatta alınabilir mi? Bence teklif götürülürse değerlendirilebilir, alınabilir. Şimdi benim buradaki yerim 250 lira iken buradaki yeri 200 lira gibi bir metrekare fiyatını alma durumum varsa hem kadastro yoluna cephe hem de büyüklük olarak baktığımızda arkadaşlar 7686 metrekare kadastro yoluna cephe 5000 metrekareden büyük olan yerlerde 250 metrekareyi aşmayacak iki katlı olacak şekilde ev yapımına da izin alınabiliyor. Gördüğünüz gibi de burada yan tarafındaki parsellerde de yapılaşmış yerler var. Tarımsal nitelikli olarak kullanmak istenirse burası diğerine nazaran daha ulaşılabilir bir halde. Burası daha net bir şekilde kullanılabilir. Buranın metrekare fiyatı diğerine nazaran da bir tık daha önde olduğunu görmüş olduk. O zaman bu yerde incelememize yine devam edecek olursak arkadaşlar, benzer aşağı parsellerde de 200 liraya yerler vardı. Onlara da bakalım mesela. Bakalım burada 247 lira bir yer var. Ada parsel bilgisinden girdiğimizde 611 parsel imiş. Bakalım bu parselimiz de nerede? Bu parselimiz biraz daha orman vasfında gibi sanki arkadaşlar. Nitelik tarla geçiyor. Kadastro yoluna da cephesi olduğunu hemen görünebiliyor. Fakat tarımsal nitelikli olarak kullanımı çok fazla uygun değil. Bizim tarlamız, bize gelen tarla tarımsal niteliğe kullanıma uygundu. Aslında bu bir dezavantaj da olabilir, avantaj da olabilir. Şöyle, dezavantaj olması şu hemen orayı ekim dikim amaçla kullanamayacağım anlamına gelir. Ama avantaj noktasında da şu içindeki ağaçlar alınıp satılmak suretiyle de bir ek getiri elde edilebilir. Ancak bizim parselimiz buraydı arkadaşlar. Bakın burası eğimli bir arazi. Her ne kadar kadastro yoluna cephede olsa eğim noktasında bizim arazimiz daha çok tercih edilecek bir durumda diyebiliriz. O yüzden bu parseli geçiyorum. Başka bir parsele bir bakayım. Onlar da 250 liraydı ama fiyatı onu çok fazla kıstası almıyorum. 198 lira demiş.
Bu zaten yüksek fiyat. Onu hiç incelememize gerek yok. Evet, 167 liraya metrekaresi bir yer bulduk arkadaşlar. Buna ada parsel verilmiş mi? 800 parselmiş. Bakalım 800 parsele. Evet. Bu aslında orman vasfında. Bunu bizim arsamızda çok fazla kıstas almamıza gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi muhtemelen bu da eğimli bir arazidedir. Evet, yamacın diğer tarafında yine eğimli bir arazi. Fiyat uygun da olsa bunu da kıstasa almıyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki benim arazimin durumuna göre baktığımda burayı bağ bahçe yapabilirim, dikili arazi yapabilirim, her şey yaparak değerlendirebilirim ama buraları kullanmam biraz daha bir tık daha zor. Hem eğim açısından hem de normal kullanım açısından. Buradaki fiyatları da bir tane de şuna bakalım. Son olsun bu da. Bu da 718 parselmiş. Fiyat olarak ne vermiş arkadaşlar? Metrekare 944 lira demiş. Bakalım 718 parsel niyetiyle uçmuş oraya. Evet. O da yine bir dağ yamacı gibi ve fiyat olarak da gerçekten yüksek bir fiyat vermiş. Şimdi bu durumda benim bakacağım olay şu olacak arkadaşlar. Şu parsellerin fiyatı, bu parselin fiyatı yaklaşıktı. Burada 250 lira isteniyordu. Burada ise 234 lira. Dediğim gibi köy yerleşkesine daha yakın. Kendi içerisinde kadastro yolu olması ve 5000 metrekareden büyük olması hasebiyle içine ev yapılacak olması ya da tarımsal nitelikli amaçla kullanılabilecek bir yer olması, merkezi de yakınlık noktasında baktığımızda bu parsel 200 liraya alınabilecek bir pozisyondayken benim tarlamın metrekare fiyatı bana bir tık yüksek geldi. Biz bunu müşterimize şu şekilde söyleyeceğiz. Yapmış olduğumuz inceleme neticesinde işte benzer nitelikte bir yer bulduk. E, Bu arazi o paraya şu anda etmez. Değeri o değil. Belki piyasadaki ilanlara göre baktığımızda uygun gibi gelebilir. Ancak buradaki bu parsel satılmadan arkadaşlar muhtemelen buradaki parselin de satış görmesi biraz zor olacaktır. Tabii bu yine kişinin tercihine bağlı bir durum arkadaşlar. Burası 7000 metrekare. Her ne kadar 200 lira da olsa 1,5 lira civarında bir para yapacak. Burası 2200 metre. İstenen fiyatımız kaç paraydı? 575 lira. Belki bütçemiz buna yetmeyecektir. Bütçemiz yetmediği için de bu parsel değil, bu parseli alabilirim ben denebilir. Hatırlarsınız yine tarlalarda şöyle bir durum vardı. Yine aynı şey arsalarda da geçerliydi. Arazi küçüldükçe metrekare fiyatı da artar. Bu minvalde bu kıstasta da baktığımızda yerimiz kötü bir yer değil ama şöyle diyebiliriz. Bununla da ilgili bir videomuz olacak arkadaşlar ama şimdilik şöyle kısaca bilgi vereyim. Binici fiyatı dediğimiz fiyattır bu arkadaşlar. Yani son kullanıcının alacağı fiyat diyebiliriz. Hani buradan eğer benim amacım alayım 3-5 sene içerisinde kar elde edeyim, spontane piyasa fiyatlarından uygun bir yer almış olayım. Hem oradan karım olsun hem de yarın bir gün istediğim zaman satayım. Buradan da işte 3-5 sene içerisinde kar beklentisine gireyim dediğimizde piyasanın şartlarına göre arazilerin fiyatı ne artarsa onu kazanırız arkadaşlar. Ekstrem bir kar baremimiz olmaz. Sürpriz bir kar baremimiz olmaz arkadaşlar. Yani kullanma amaçlı olabilirse olabilir ama yine kullanma amaçlıyla bütçem uygunsa onu değil bunu tercih ederim. Bütçeme göre burada kötü bir yer değil fakat son kullanıcı fiyatı kar amaçlı ben burayı alıp yatırıp unutacaksam buradan daha uygun yerler olabileceğini de gündeme getirebiliriz arkadaşlar. Evet. Bu videomuzu da burada noktalıyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.